Herkese merhaba, Nefis Tatlar Durağı'na, kanalıma hoş geldiniz. Bugün lezzetine doyum olmayan mükemmel bir kızartma tarifi yaptım. Son derece kolay, inanılmaz lezzetli olan bu tarifin tüm detaylarını sizler için paylaştım. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Kasenin içerisine 1 su bardağı ılık süt ve 1 paket kabartma tozu ilave ettim. Kabartma tozu aktif hale gelene kadar karıştırdıktan sonra ununu ekliyorum. Tarifim için 2,5 bardak un kullandım. Bu sırada üzerine 1 tatlı kaşığından biraz eksik tuz ilavesi yaptım. Güzelce karıştırıyorum. Onu lütfen kontrollü ekleyelim. Eksik veya fazla un eklemesi yapabiliriz. Sert ve ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Şimdi spatula içerisinden alıyorum. Bu sırada unun tamamını ilave ettim. Elimle yoğurmaya devam edeceğim. İlerleyen saniyelerde hamurun yumuşaklığını ve kıvamını da sizlere yakından göstermiş olacağım. Ele yapışmayan hafif sertlikte bir hamur yoğurdum. Kıvamını sizler de görüyorsunuz. Kase temizlendi. Hamur artık elimi bıraktı. Üzerini kapatacağım. Ortalama 10 dakika boyunca dinlendireceğim. Hamuru kolaylıkla açabilmek için. Burada 250 gram kaşar peyniri var. Kaşar peynirini dilimledikten sonra yarım demet ince kıyılmış maydanoz ile güzelce harmanlayacağım. Kaşar peynirini borcamın içerisine aldım. Üzerine ince kıyılmış maydanoz ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı çörek otu, 1 tatlı kaşığı kavrulmamış susam ve 1 yemek kaşığına yakın zeytinyağı ilave ettikten sonra karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi hamuru tekrardan kontrol edeceğim. Hemen açma işlemine başlıyorum. Hamur çok güzel bir şekilde dinlendi. Altına ve üstüne bir miktar un serpiyorum. Oklava ile döndürerek bezeyi açmaya devam edeceğim. Burada oklava kullandım. Sizler dilerseniz merdane de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Öncelikle döndürerek açabildiğim büyüklükte açıyorum. Ardından oklavaya sarıyorum. Çapraz olacak şekilde döndürerek açmaya devam ediyorum. Kolaylıkla açabilmek için aralıklarla undan yardım alabilirsiniz. Bezeyi yeteri kadar büyüttüm. Dörtgen form vermeye özen gösteriyorum. Kenarlarını ruletle düzgünleştirdikten sonra toplamda 24 eşit parçaya bölüyorum. Ve şimdi tam ortasına gelecek şekilde kaşar peynirlerini yerleştiriyorum. 12 tane bezenin üzerine kaşar peynirini yerleştirdim. 12 tanesini boşta bıraktım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi üzerine kapatıyorum. Kenarlarını sıkıca yapıştıracağım. Fazladan kalan hamuru tekrardan beze haline getireceğim. Buradaki en önemli püf nokta kenarlarını çok güzel bir şekilde yapıştırmamız. Yağda kızartacağımız için patlamaması gerekiyor. Üste kalan hamuru hafiften genişletiyorum. Kenarlarını sıkıca yapıştırıyorum. Videoda da gördüğünüz gibi bu şekilde yaparsanız asla patlama olmaz. Sadece 1 bardak süt ile 30 tane kızartma hazırlıyorum. Hem lezzetli hem de çok kolay. Hiç düşünmeden bu tarifi yapabilirsiniz. İsterseniz kahvaltıya, isterseniz misafir sofrasına çocuklarımızın beslenme çantalarını şenlendirecek harika bir tarif.
Açıklamalar kısmına malzemelerimi tam not olarak ekliyorum. Oradan da ulaşabilirsiniz. Umarım tarifimi denedikten sonra sizler de çok beğenirsiniz. Tarifimi deneyen arkadaşlarım sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Evet, şimdi de kenarlarındaki fazla hamuru alıyorum ve tekrardan beze haline getiriyorum. Şimdi ise tekrardan çatal ile kenarlarını güzelce yapıştırmaya devam ediyorum. Arta kalan hamuru tekrar beze yapmıştım. Şimdi yine şekillendirme işlemine geçtim. Bu sefer farklı bir şekil yapıyorum. İsterseniz bu yöntemle de yapabilirsiniz. Kaşar peynirinin üzerini hamurla kapattıktan sonra iki kenarını üst üste kapatacağım. Şöyle hızlıca sizlere göstermek istedim. Görmüş olduğunuz gibi kenarlarını üst üste kapatıyorum. Uç kısımlarını ise yapıştırıyorum. Bu yöntemle de asla patlama olmayacak. Yüksek ateşte ve kızgın yağda kızartacağımız için bu detay da oldukça önemli. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız çok sevinirim. Tavanın içerisine bol miktarda sıvı yağ ilave ettim. Sıvı yağ oldukça ısındı. Şimdi hazırladığım hamurları içerisine alıyorum. Bu arada ocağımın ısısı yüksek derecede. Bu aşamada asla başından ayrılmıyorum. Sürekli çeviriyorum. Her tarafının orantılı bir şekilde kızarmasına yardımcı oluyorum. Hamurlar kızardıktan sonra havlu kağıt serdim. Servis tabağına alacağım ve sıcak sıcak servis yapacağım. Hamurların tümünü kızarttım. Şimdi bir de şöyle iç dokusunu sizlere yakından göstermek istiyorum. İnanılmaz lezzetli oldu. Hamurun iç dokusunu ve kaşar peynirinin ne kadar güzel eridiğini sizler de görüyorsunuz. Kızartmalarda asla hamurlanma olmadı. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın.